Dünyanın en mutlu, en zengin, en huzurlu ülkeleri denince akla hep aynı ülkeler geliyor. Norveç, İsveç, Danimarka, Finlandiya. Ama dur, bu ülkeler soğuk, güneş az, tarım alanı sınırlı, nüfus küçük. Peki nasıl oluyor da eğitim ücretsiz, sağlık sistemi kusursuz, işsizlik düşük, gelir adaleti yüksek? Bu bir mucize mi? Yoksa biz bir şeyi mi kaçırıyoruz? Bu videoda gerçek nedenlerini, mitleri ve herkesin görmezden geldiği detayları konuşacağız. İskandinav ülkeleri sosyal devlet. Herkes bedava yaşıyor. Bu bir yanlış algı. Gerçek şu: sosyal devlet para basarak değil, verimli sistemle çalışır. Sosyal devlet ne demek? Eğitim ücretsiz ama disiplinsiz değil. Sağlık ücretsiz ama israf yok. İşsizlik maaşı var ama süresiz değil. Devlet bakıyor ama bireyler de sorumluluktan kaçmıyor. Ana fark, hak ve sorumluluk aynı anda var. İnsanları da ahlaklı, yani anlayacağınız. Hazır olsun, yatayım kafasında değiller. Yüksek vergi var ama karşılığı da var. Evet, İskandinav ülkelerinde vergi gerçekten çok yüksek. Gelir vergisi %40 ile %55 arasında değişiyor. KDV %25. İlk bakışta insan bir şunu düşünüyor: bu ülkelerde neden kimse sokağa çıkmıyor? Neden sokağa dökülmüyorlar? Neden bir tepki yok? Cevap basit ama derin. Çünkü vatandaş şunu çok net biliyor: ödediğim vergi çocuğun eğitimine gidiyor. Ödediğim vergi hastalandığımda cebimden çıkmayan sağlık parası oluyor. Ödediğim vergi yol, ulaşım, altyapı olarak bana geri dönüyor. Ödediğim vergi işsiz kalırsam ayakta kalabilmek için bana destek oluyor. Vergi görünmeyen bir kara delik değil, gözle görülür bir geri dönüşü var. İskandinav vatandaşlarının kafasındaki denklem şu: ben her ay yüksek bir bedel ödüyorum ama karşılığında paket bir hizmet alıyorum. Paketin içinde ne var? Özel okul parası yok, özel hastane zorunluluğu yok, çocuğun geleceği için kredi taksiti stresi yok, emeklilik korkusu yok. Netflix'e para verirken nasıl isyan etmiyorsan bu sisteme de etmiyorsun. Nasıl işte Netflix'te parayı verdiğinde karşında sınırsız işte dizi var, film var vesaire. Bunda da aynı şekilde bir karşılığı var. İskandinav ülkelerinde devlet bütçesi açık. Harcamalar izlenilebilir. Kamu ihaleleri şeffaf. Siyasetçinin lüksü toplumsal baskı altında. Vatandaş şunu söylüyor: bu para bana geri dönüyor. Çalınmıyor, savrulmuyor. İşte kritik fark burada. Vergi yüksek ama adil. Devlet büyük ama hesap veriyor. Aynı kişi şunu da biliyor: vergi düşük olsaydı ne olurdu? Eğitim için özel okula para verecektim. Sağlık için özel sigorta yaptıracaktım. Güvenlik için ekstra harcama kullanmak zorundaydım. Emeklilik için bireysel birikim yapmak zorundayım. Yani vergiyi az öderim ama hayatı daha pahalı yaşarım anlamına geliyor. İskandinav modeli şunu yapıyor: vergiyi baştan alıyor, bireyi belirsizlikten kurtarıyor. Bir de şu var: vergi kaçırmak akıllılık olarak görülmüyor. Vergi kaçırmak ayıp olarak görünüyor. Çünkü ben kaçırırsam komşumun çocuğun hakkını yiyorum. Vergi bir devlet meselesi değil, toplumsal bir sözleşme. Vergi yüksek çünkü hizmet gerçek, isyan yok çünkü karşılık var. Devlet baba değil, sözleşmeli bir ortak gibi. Para kaybolmuyor, dolaşıma giriyor. İskandinav ülkelerinde yolsuzluk neden yok? Çünkü kültür, hukuk ve toplumsal baskı gereği yok. Örneğin bir bakan devlet kartıyla kişisel bir alışveriş yaparsa bu ortaya çıkınca istifa eder. Siyasi hayatı biter. Yolsuzluk sadece suç değil, toplumsal bir utanç aslında. Asıl mesele yakalanmamak değil, yapmaya cesaret bile edememek. Eğitim sistemine baktığımızda not değil, hayata bir eğitim var. Finlandiya örneğini verebiliriz. Ödev az, sınav az, ezber yok ama sonuç dünya sıralamalarında zirvede. Çünkü eleştirisel düşünme öğreniliyor, problem çözme öğreniyorlar, takım çalışmasını öğreniyorlar. Çocukları yarış atı gibi değil, insan gibi davranılıyor. Ama önemli bir detay var: öğretmen olmak orada zor. Öğretmenlik çünkü elit bir meslek. İskandinav ülkelerinde haftalık çalışma süresi ortalama 35-37 saat. Peki bu kadar az çalışarak ekonomi nasıl dönüyor? Cevabı: boş mesai yok. İskandinav çalışma kültüründe mış gibi çalışma yok. Saat doldurma yok, patron görsün diye bilgisayar açık bırakma yok. İş işte yapılıyor, mesai için uzatılmıyor. Önemli fark: iş bitince gerçekten bitiyor. Mail, WhatsApp, gece aramaları kültürsel olarak ayıp zaten. İskandinav sisteminde kimse en erken gelmekle övünmüyor. Kimse en geç çıkan olmakla kahraman olmuyor. Ben çok çalışıyorum cümlesi bir erdem değil. Çok çalışmak marifet değil çünkü. Verimli çalışmak marifet. Çünkü orada soru şu: kaç saat oturdun değil, ne ürettin? Birçok ülkede sorun varsa toplantı, işte toplantı başka toplantıyı gerektiriyor, çözüm erteleniyor. İskandinav modelinde toplantılar kısa, ajanda önceden belli, konuşan az, karar net. Toplantı iş yapmamanın kibar bahanesi değil. Gereksiz toplantı eşittir toplum çapında aslında verim kaybı. İskandinav bakış açısı şunu söylüyor: dinlenmiş zihin, net odak, kesintisiz çalışma. O yüzden uzun kahve molası var, doğayla temas var, tatil kutsal, yorgun beyin pahalı hatalar yapıyor mantığı var. İş yaşam dengesi lüks değil, ekonomik bir araç. Bu denge tükenmişliği azaltıyor, depresyonu düşürüyor, iş kazalarını azaltıyor, sağlık harcamalarını düşürüyor. Devlet şunu bilir: İnsanları yakarak büyüyen ekonomi uzun vadede çöker. Sonuç: az saat eşittir az üretim değil. Gerçek tablo daha az hata, daha az sağlık gideri, daha uzun çalışma ömrü, daha sürdürülebilir büyüme. İskandinav ülkeleri daha az çalışmıyor, daha akıllı çalışıyor. Ekonomi insanları ne kadar sıktığında değil, ne kadar verimli kullandığında büyüyor. Sendikalar çok güçlü ama ideolojik değil bizdeki gibi.
Amaç patron düşman görmek değil, sistemi dengelemek. Sonuç olarak da CEO maaşı bir işçi maaşının 300 katı olmuyor. Orta sınıf da güçlü. Fakirlik kalıcı değil, zengin var ama aşırı uçurum yok. Bizdekinin tam tersi. Bizde artık biliyorsunuz ki zengin çok zengin olurken fakir gerçekten artık sürünme noktasına geldi yani. Norveç 1960'larda Kuzey Denizi'nde petrol buldu mesela. Ve bu noktada önünde iki tane yol vardı. Ya parayı hızlıca harcayacaktı ya da sabredip biriktirip geleceği düşünecekti. Norveç ikinci yolu seçti. Birçok ülkede senaryoyu biliyoruz. Petrol bulunuyor, devlet harcamaları patlıyor, maaşlar artıyor, popülizm yükseliyor, sonra enflasyon olarak geri dönüyor. İsraf oluyor, bağımlılık haline geliyor, kaynak geliyor ve akıl gidiyor. Norveç tam tersini yaptı. Norveç devleti şunu dedi: bu petrol bizim değil, henüz doğmamış çocuklarımız. Ve bir karar aldılar, petrol gelirleri bütçeye direkt girmeyecek. Hepsi özel bir fonda toplanacak. Bu fonun adı borsada falan da çokça duyduğumuz Norveç Devlet Varlık Fonu. Fon nasıl çalışıyor? Fon dünya borsalarına yatırım yapıyor. Hisse senetleri alıyor, tahvillere giriyor, gayrimenkul yatırım yapıyor. Yani petrol çıkarıp satıyorlar ama parayı petrol dışı ekonomiye bağlıyorlar. Bu ne demek? Petrol bitse de gelir bitmiyor. Dalgalanma oluyor, ekonomi sarsılmıyor. Bugün gelinen nokta, fon büyüklüğü yaklaşık 1,5 trilyon dolar. Bu ne demek biliyor musun? Dünyadaki en büyük devlet fonu demek. Kişi başına düşen fon değeri dünyada 1 numaralı. Her Norveçli doğuştan küçük bir fon ortağı. Ama dikkat, kimse bu parayı gidip çekemiyor. Kimse payım ver demiyor. Çünkü bu bir gelecek sigortası. Norveç devleti şu kuralı koydu: fonun sadece küçük bir kısmı her yıl bütçeye aktarılabilir, ana paraya asla dokunulmaz. Yani altın yumurtlayan tavuğu kesmiyor. Bu sayede enflasyon baskısı oluşmuyor, siyasetçiler seçim için parayı saçmıyor, popülizm kitleniyor. Petrol lanetini nasıl açtılar peki? Ekonomide bir kavram var, kaynak laneti. Birçok ülkede kaynak zengini ama toplum fakir. İşte Venezuela'yı görüyoruz mesela. Norveç ne yaptı? Kurallara, şeffaflıkla, uzun vadeli akılla yaklaştı. Kaynak akılla birleşince nimet haline döndü. Norveç petrolü bugün satın almak için değil, geleceği garanti altına almak için kullandı. İşte refahın sırrı zengin olmak değil, zenginliği yönetebilmek. Norveç parayı yemedi, parayı çalıştırdı. En kritik nokta güven toplumu olması. İskandinav modeli eşittir güven. Devlete güven, sisteme güven, birimine güven. Örneğin bebek arabalarını dışarıda bırakıyorlar. Vergi kaçırmak ayıp olarak görünüyor. Herkesin arkasını kolluyor çünkü sistem adil değil. Güven olunca denetim maliyeti düşüyor, bürokrasi azalıyor, ekonomi hızlanıyor. Peki bunu her ülke yapabilir mi? İskandinav modeli kopyalanabilir mi? Ana mantığı evet. Temel formüle baktığımızda hukuk, eğitim, şeffaflık, uzun vadeli akıl, refah tesadüf değil, tercih meselesi. Tabi burada en temelden ahlakı düzeltmemiz gerekiyor. Maalesef artık ülkemizde çalmayan, çırpmayan keriz gözüyle bakılıyor. Çünkü gitgide fakirleşen halk kolay yoldan zengin olanları gördükçe ben enayi miyim sorusunu kendine sormaya başlıyor. Herkes de fakir olayım ama namuslu olayım, dürüst olayım gibi bir derdi yok. Böyle bir şey demediği için toplumsal olarak yozlaşma da kaçınılmaz oldu. Yani bu işte haberleri izledikçe bu ülke ne hale düştü? Bu soruların asıl sebebi aslında ekonomi arkadaşlar. Çünkü insanlar fakirleştikçe ne yazık ki ahlaki olarak da yozlaşıyor ve gitgide problemler bir çığ halinde büyüyerek devam ediyor. Anlayacağınız İskandinav modeli mümkün ama kökten değişiklikler gerekiyor. Uzun vadeli bir plan gerçekten. Zengin olmak kolay değil ama doğru sistemi kurmak sandığımızdan daha mümkün. Bu tarz içerikleri seviyorsan beğenip abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.